Merhabalar, bu videoda sizlere Apple Watch 8'i piyasada en ulaşılabilir olan ve hala en çok tercih edilen 7 ve SE2 ile karşılaştırarak anlatmaya çalışacağım. Artı ve eksilerinden bahsedip bu fiyata almaya değer mi? Ben neden almaya karar verdim ondan bahsedeceğim. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum ve birçok özelliğini deneyimleme şansım oldu. Bu açıdan da deneyimler hakkında iyi bilgi verebileceğimi düşünüyorum. Karşılaştırmaya Apple Watch Ultra'yı hiç karıştırmayacağım çünkü 28.000 TL'lik fiyat etiketi ve çok yaygın imitasyon sorunuyla benim ilgi alanımdan çıktığını söyleyebilirim. An itibariyle elimde gördüğünüz 45 mm olan Apple Watch'un fiyatı 9.999, 41 mm olanı ise 9.299 TL'den Apple'ın kendi sitesinde satılıyor. Öncelikle sizlere kadranlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar kadranlar gerçekten saatinizi kişiselleştirmek için çok önemli cihazlar. Tabii ki bu aynı zamanda bir akıllı aygıt ama yine de sonuçta çoğumuz saat görüntüsünü de çok fazla önemsiyoruz. Ve kadranlar modelden modele farklılık gösteriyor. Apple Watch 8'de hem böyle çok sade hem de size lazım olabilecek çoğu şeyi, hatta lazım olmayacak bile çoğu şeyi bir arada gösteren bu tarz kadranlar mevcut arkadaşlar. Şu portre modu da gerçekten hoş olmuş. Gördüğünüz gibi saatin içindeki jiroskop sayesinde portreye aldığınız kişi bu şekilde hareket ediyor. Dediğim gibi bu kadranlar saatten saate değişiklik gösteriyor. Mesela şu gördüğünüz 7'nin tanıtıldığı saat kadranıydı arkadaşlar. Şu ise 8'in tanıtıldığı. Biz eşime Apple Watch SE almıştık. SE2 almıştık. Onu da uzunca bir süre kullandım. Onu aldıktan sonra hemen şu kadranı ayarlamak istedik. Çünkü bu kadran çok dikkatimizi çekiyordu öncesinde de. Sonra büyük bir sürprizle karşılaştık arkadaşlar. SE2'de maalesef bu kadranın desteği yok. Yani her kadranı her saat desteklemiyor. Hatta kadranlara şöyle bir girip göz atmak istersek şöyle kadran değişikliğini buradan yapabiliyoruz. 2 saatte de kadranlara gidelim. Yeni eklemeye tıklıyorum. Bakalım. Bakın bunlar aynı. Şu kısım da aynı. Evet, burası da aynı. Astronomi de gelmiş. Şurada birlik denen şeyde burada tek bir seçenek bu görünüyor. Şimdi farklılaşmaya başladı bakın arkadaşlar. Şurada dünya saati gene aynı. Fotoğraflar kısmı ikisinde de mevcut. Burası da aynı. Bakın hareketler, hızlı çekim, infografik, işlevsel. Bakın. İşte bakın mesela söylediğim şey. Kaliforniya'dan sonra burada kontür dediğimiz o 7'nin tanıtımında gelen seçenek var. Burada direkt bir sonraki olan kronografa atlamış. Çoğunluğu aslında şurada dikkat edince gördüğünüz gibi arkadaşlar ortak. Burada modüler ve modüler sıkıştırılmış var. Burada modüler duo diye bir seçenek daha var. Dediğim gibi arkadaşlar bazı kadranlar tüm saatlerde desteklenmiyor. Sonradan büyük bir sürprizle karşılaşmamak için beğendiğiniz kadranın o saat modelinde olup olmadığına bakmanız bence yerinde olur. Bu arada ne kadar çok kadran seçeneği olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Apple Watch'un en önemli, en öne çıkmasını sağlayan özelliklerinden birisi. Gerçekten birbirinden çok güzel ve kişiselleştirebildiğiniz kadranlar var. Hele arkadaşlar işin içine şöyle bir kordon da eklediğinizde saat bambaşka bir hal alıyor ve bu kordonlar Apple'ın kendi sitesinde çok pahalı fiyatlara, çok yüksek fiyatlara satılsa da dışarıda değişik fiyatlarda bir sürü seçenek mevcut. Tabii ki buradaki kaliteyi bulamayabilirsiniz ama çeşitlilik de insana bazen cazip gelebiliyor. Bahsettiğim farklılaşmayı daha net anlayabilmeniz için arkadaşlar şunu gördüğünüz gibi koluma taktım. Gerçekten bakın bambaşka bir saate dönüştüğünü söyleyebiliriz. Doğru bir ekranla, doğru bir kadranla çok şık sonuçlar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Apple Watch 8 şu ana kadarki en geniş ekran gövde oranına sahip saat. Onun için doğru kadranla çok doğru sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Bu kadran üzerinden de ekran gövde oranlarının ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi SE'deki bu siyah kenarlıklar çok daha geniş yer kaplıyor. Tabi bunu mesela şöyle bir şeyle kullandığınızda hiçbir önemi kalmıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir ekranda
farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar sadece bu videoyu izleyerek bile bu videolar için ne kadar emek sarf ettiğimi anlayacağınıza eminim. Destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra antrenman kayıtlarından bahsetmek istiyorum. Antrenman kayıtları için arkadaşlar çok fazla seçenek mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve burada olmayanları siz de ekleyebiliyorsunuz. Antrenman ekle diyerek. Hatta kendinize ait bir antrenman sisteminiz varsa birden fazla şeyi içeren onları da burada kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Bu antrenman takibini falan gerçekten güzel yapıyor. Mesela bisiklet sürmeye başladığınızda siz bunu söylemeseniz bile o kendisi algılayabiliyor. Bundan daha hoş ve önemli olan şuradaki halka sistemi. Bu aktivite halkalarınız sizin. Ve bir süreden sonra gerçekten bu aktivite halkalarını kafaya takmaya ve bunları tamamlamaya başlayabiliyorsunuz. Çünkü burada pekiştireçler çok güzel ayarlanmış. Hem olumlu hem de olumsuz pekiştireçler doğru zamanda doğru şekillerde veriliyor. Halkaları tamamladığınızda güzel bir görsel ile size bu ifade ediliyor. Ve halkaları ben ilk aldığımda mesela benim için öncelikle değildi zaten hayatımdaki spor oranını arttırmak. Fakat ister istemez bir yerden sonra daha fazla dikkat etmeye başladım. Mesela yakın zamanda daha fazla hareket etmek için bir bisiklet satın aldım. Tabii şu an hava dolayısıyla çok yoğun kullanamıyorum ama o gün hemen artan kalori harcama miktarımla ilgili bana dönütlerde bulundu. Bunu fark edip ve bu gerçekten benim hoşuma gitti. Yani siz bir şey yapmaya çalıştığınızda sizi güzel bir şekilde pekiştiriyor. Saat siz onu unutsanız da o sizi devamlı takip ediyor. Mesela sabahları işe gitmek için arabaya bindiğinizi fark ediyor artık rutininizden. Ve güzergahınızdaki trafik durumunu size bildirim olarak veriyor. SE'de olmayan, 7'de olan çok abartı özellikler var arkadaşlar. EKG ve kandaki oksijen oranı ölçme gibi. Bunların nasıl olduğunu da hemen size göstereyim. EKG için şuraya gelip parmağınızı buraya koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi EKG sonuçlandı arkadaşlar. Bunu rapor olarak da alabiliyorsunuz. Yani devamlı kalbinizle ilgili bir sıkıntı yoksa, devamlı görme ihtiyacı hissetmiyorsanız bana çok gerekli gelmedi. Bunu sanırım 3. kez falan çalıştırıyorum. İlkinde merak ettiğimden diğerinde de bir arkadaşa göstermek için çalıştırmıştım. Kandaki oksijen oranı ise arkadaşlar şuradan ölçebiliyorsunuz. Şu an mesela çok düşük çıktı. Bilmiyorum devamlı konuştuğum için mi artık, sebebi niye? 7'de olmayan 8'de gelen yeni sıcaklık sensörü ise benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Şu an anladığım kadarıyla sadece döngü takibinde aktif olarak kullanılıyor ve devreye girmesi için de bununla en az bir 5-6 gün boyunca bu saatle uyumanız gerekiyor. Ve saatle uyumayı ben bir şekilde alışkanlık haline getiremedim. Bir gece de hatta kolumda bir iz oluşturdu arkadaşlar. Ondan sonra da tamamen takmayı bıraktım. Çünkü uyumak için birazcık büyük bir saat. İlk başlarda çok rahatsız etmedi ama bir şekilde alışamayınca bıraktım. Haliyle o sıcaklık sensörü şu an için hiçbir işe yaramaz hale geldi. Çünkü bu sıcaklık sensörü sadece gece devreye giriyormuş. Tabi ileride yazılımsal güncellemelerde belki farklı kulvarlarda kullanılabilir. Özelliklerin karışmaması için EKG ve kandaki oksijen oranının SE2'de olmadığını, sıcaklık sensörünün hem SE2'de hem de 7'de de olmadığını söylemek istiyorum tekrar. Dediğim gibi bu EKG ve oksijen ölçümü beni çok etkilemese de ortalama kalp hızını ve dakikadaki solunum sayısının takip edilmesi ve bunlarla ilgili değişiklik olduğunda bana bildirimde bulunması hoşuma gitti. Ki yakın zamanda bununla ilgili 1-2 bildirim aldım. Dinlenme anındaki kalp hızımın arttığını, kalp atım hızımın arttığını ve bunun çok hoş bir şey olmadığını söyledi. Bu tarz bildirimler gerçekten kendinize bir acaba ne oldu, stresim mi arttı, bir sakinleşmem mi gerekiyor, hayatımda ne yaptığım ne beni rahatsız ediyor diye düşünmenizi sağlayabiliyor. Buradaki ilaç takibi de arkadaşlar özellikle ilaç içmeyi unutanlar için çok etkili olabilir. Burada ben de 2 tane ilacı buraya bana hatırlatması için kaydettim. Burada ismini ve görüntüsünü tamamen özelleştirebiliyorsunuz.
Uyku takibi için öncesinde uyku aralıklarını girmeniz gerekiyor arkadaşlar. O aralıklar dışındaki uykularınızı kendisi tespit edip takip edemiyor. Ve kolunuzda saatle yatmıyorsanız da tabii ki uyku takibi önemsiz bir hal alıyor. Ama ölçtüğünde arkadaşlar uykunuzun hangi kısımlarının derin uyku, hangi kısımlarında tam dalamadığınızı, toplamda ne kadar süre uyuduğunuz gibi ayrıntılı bilgileri burada görebiliyorsunuz. Şimdi çok merak edilen pil konusu. Pil konusunda Apple Watch 8'in arkada sürekli çalışan kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı, sürekli açık ekran gibi özellikleri kapatmadan, ekran parlaklığını birazcık kısmadan 2 gün şarj etmeden kullanma ihtimali bence yok. Bu özellikleri kısa yoldan hemen şuradaki tuşa tıklayıp düşük güç moduna geçerek kapatabiliyorsunuz. Bakın arka plan kalp atış hızı bildirimleri, düzensiz ritim bildirimi, kandaki oksijen. Bunları şu an ölçmeyi bıraktı. Bu şekilde 2 günü belki zorlayabilirsiniz. Bunu açtığınızda da gördüğünüz gibi burada bir sarı halka oluşuyor. Ama bunları kapatacak olduktan sonra da Apple Watch 8 almaya çok gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu saati alıyorsanız her gün bunu şarja takmayı göz önüne almanız gerekiyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim, çok hızlı şarj oluyor. İlk aldığımda eşimin Apple Watch SE'sinin adaptörüyle şarj etmiştim. Ve aynı sürede şarj oluyorlardı SE2 ile. Bir sorun olduğunu fark ettim. Sonra şunu fark ettim arkadaşlar. 8 ile gelen adaptör zaten daha farklı bir adaptörmüş. Bakın bu SE'ninki tamamen beyaz. 8'inki alt tarafı şöyle bir gri yapmışlar. Tabi bu iki ayrı adaptör kullanma ihtiyacı doğurdu. Hatta ikimiz de Apple kullanıyoruz. Saatlerimiz de Apple ve şu an şöyle bir kablo sorunuyla da maalesef boğuşmak durumundayız. 2 tane adaptörümüz var ve şu iki kablo, şu ikisi telefonlar için, şunlarsa saatler için, böyle bir maalesef kablo yoğunluğu yaşadığımızı söylemem lazım. Kullandığımız telefonlar ve saatler her gün neredeyse şarj olması gerektiği için arkadaşlar gerçekten bu kablo yoğunluğu can sıkıcı hale gelebiliyor. Ama dediğim gibi Watch 8 gerçekten çok hızlı şarj oluyor. Sadece 30 dakikada sıfırdan %72'ye çıkıyor arkadaşlar. 60 dakikada da tamamen şarj olmuş oluyor. Yani evde bir kahve içerken, duşa girdiğiniz anda bile şarja taksanız bence yeterli olur. Ki ben duşa girerken kolumda Apple Watch 8'de girmiyorum. O anlarda şarj ediyorum. Genelde diğer günü geçirmek için yeterli oluyor. Hemen şu su konusundan da bahsederken arkadaşlar, tabii ki Apple suya ve toza dayanıklı olduğunu söylüyor. Ama bunu yazdığı yerin altında zamanla suya dayanıklılığın azalabileceğini de ek bilgi olarak eklemiş. Bir de bu su konusunda çok fazla rahat olmamamın sebebi, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde bakın. Şimdi bunu size net şekilde göstermeye çalışayım. Burada bir su kilidi var. Şu an ekranı kilitledi. İşte siz duşunuzu alırken yanlışlıkla basılmasın diye. Buradan çıkmak için de şuraya basıyorsunuz ve sonrasında bakın sese dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Bir ses geliyor. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? O ses esnasında şuradan bir ses çıkartarak, ses yayarak arkadaşlar buradaki haznedeki suyu anladığım kadarıyla temizliyor. Ve bu özelliğin bu şekilde çalıştığını görmek beni birazcık tedirgin etti. Yani oradaki o bip bipe kalmış olması bu durumun beni birazcık tedirgin etti. Ama tabii onun dışında elimi yıkarken, günlük normal aktivitelerde kesinlikle endişelenmiyorum. Çünkü Apple çok daha fazla suya dayanıklı olduğu konusunda rahat bir şekilde yüzebileceğinizi de söylüyor. Konuşma işinden bahsedecek olursak arkadaşlar, konuşma kısmı kesinlikle mükemmel. Muhtemelen şu ana kadar saatten konuştuğum kimse bunu saatten konuşma yaptığımı bile anlayamadı. Aynı zamanda konuşmayı başlatmak için saati kendinize doğru yaklaştırıp işte annemi ara dediğinizde Siri otomatik olarak devreye giriyor ve annenizi aramaya başlıyor. Bu da yine çok hoş bir özellik. Eğer isterseniz şuraya basılı tutarak da Siri'yi aktif edebiliyorsunuz. Birçok videoda Apple Watch'ların artık bir saatten çok daha fazlası olduğunu, bir bilgisayara dönüştüğünü söylüyorlar. Siri ile yaptığınız konuşmalarda bazen bir tarayıcı da açabiliyorsunuz. Hatta mesela örnek olarak şöyle bir şey göstereyim size. Dünyanın en uzun nehri.
Bakın Wikipedia'dan bana bir sonuç gösterdiği birkaç sayfa daha var. Google'da sonuçları göster dedim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yapabilmesi 1 saatin gerçekten çok şaşırtıcı. Yine saatinizi kullanarak arkadaşlar kameranızı yönetebiliyorsunuz. Kameraya şu an tabii ki girdiğimde telefonuma bağlı olduğu için bazı özellikleri göremeyeceğiz ama burada arkadaşlar ön ve arka kamera arasında dolaşabiliyorsunuz. Otomatik olarak flash açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın HDR'yi ve live fotoyu açıp kapatabiliyorsunuz ve zamanlamayla veya direkt olarak fotoğraf çekmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu da kesinlikle öne çıkan özelliklerden birisi. Saatinizi kullanarak yol tarifi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine gerçekten güzel bir özellik. Bu söylediğim navigasyonla alakalı. Onun dışında pusulada da tabii ki adımlarınızı takip etmenizi sağlayabileceğiniz çok herkesin bahsettiği böyle bir özellik var. Geriye dönüş başlatılsın mı diyor. Hiç bilmediğiniz bir yerde yürüyorsanız arkadaşlar bu özelliği başlattığınızda durdurup tekrar aynı yolu yürümek istediğinizde size yardımcı oluyor. Ve bunu sadece kolunuzda saat olsa bile bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Daha eski modellerde yer alan düşme algılama ve sadece bu sene tanıtılan 8 ve SE2 modelinde olan trafik kazası algılama özelliği bence harika. Bu özellik sensörleriyle düştüğünüzü veya trafik kazası geçirdiğinizi anlayıp size yüksek sesle bir bildirim veriyor. Eğer o bildirime cevap vermezseniz, veremeyecek durumdaysanız ilk yardım ekiplerine ve acil durum kişilerinize haber veriyor. Bu özellik bence 7 ve 8'de arada kalanlar için kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir özellik. Tabi Apple'ın 14 serisinden bir telefon kullanıyorsanız bu özellik telefonda da var. Onun için bu özelliği dikkate almayabilirsiniz. Ama eğer 13 ve eski nesillerden birini kullanıyorsanız bence SE2 veya 8'i tercih etmelisiniz. Ekran kalitesinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar ekranın da kesinlikle harika olduğunu söyleyebilirim. Ekran gövde oranı çok iyi. SE'den en çok öne çıkmasını sağlayan şey o ama tabi dediğim gibi her kadranda o kadar önemli olmadığını da söylemek lazım. Mesela şu gördüğünüz kadranda olduğu gibi. Zaten bu kadar iddialı bir ekran olmasaydı arkadaşlar bu kadarcık bir ekrana bu kadar komplikasyonu da sığdıramazlardı. Çözünürlük çok iyi olduğu için ekranda gerçekten çok güzel animasyonlar kullanabilmişler. Ve bunların hepsini net bir şekilde görüp kullanabiliyorsunuz, yararlanabiliyorsunuz. Bu ekran yeterince güçlü bir işlemciyle birleşince kaydırma hareketlerinde işte şu geçişlerde falan gerçekten sorunsuz bir şekilde çok güzel kullanılan bir ürün ortaya çıkmış. Burada aygıtları bul özelliği var arkadaşlar. Burada kendinizin ve ailenizin aygıtlarının nerede olduğunu görebilirsiniz. Ve burada şöyle bir özelliği de açabiliyorsunuz. Eğer kolunuzda saatiniz varken telefonu bir yerde unuttunuz, kalktınız gidiyorsunuz. O anda saatle telefonun bağlantısı kesildiğinde size bilgi verebiliyor. Ve hatta bazı mekanları da bu özellikten men edebiliyorsunuz. Yani evde telefonu istediğim yerde ben bırakayım, beni uyarma. Ama dışarıda eğer telefonu unutursam, telefondan uzaklaştığımda bana bilgi ver diyebiliyorsunuz. Bu da bence harika düşünülmüş, çok güzel bir uygulama. Ekranı yukarı doğru kaydırdığımızda da bazı özellikler karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi wireless bağlantısı var. Burada telefonun bul özelliği var. Buraya bastığınızda telefonunuzda bir bildirim, bir müzik çalmaya başlıyor. Eğer basılı tutarsanız hem müzik çalıyor hem de ışık yanıp sönüyor. Burada şarjını görüyorsunuz. Buradan sesi kısabiliyorsunuz. Sinema modu var. Burada bir telsiz modu var. Sevdiğiniz birisinde yakınlarınızda eğer Apple Watch varsa onunla telsizle konuşur gibi konuşabiliyorsunuz. Şurada çok güzel bir özellik var arkadaşlar. Bu özellik sayesinde geceleri şu gördüğünüz parlaklık gerçekten zifiri karanlıkta önünüzü görmeniz için ideal. Ve elinizde hiçbir şey tutmadığınız için kolunuza takılı bir cihazdan bu parlaklığı aldığınız için çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Burada rahatsız etme seçenekleri, burada biraz önce gösterdiğim su kilidi var. Tekrar açmak için şuraya basmam gerekiyor. Bakın gene suyu boşalttı güya şu an. Burada hemen saatte kullanılan fontları ayarlayabiliyorsunuz. Burada kulaklık, eğer bir kulaklığa bağlıysanız onun ses yüksekliği.
ve burada da bazı aygıtlara bağlantı için kullanabileceğiniz kısa yollar var. Üstten çektiğinizde ise arkadaşlar şu şekilde bildirimleri görüyorsunuz. Bildirimlerin gün içinde devamlı bu şekilde karşınıza çıkması gerçekten sonrasında telefonu elinize alıp onlarca bildirimle karşılaşmanızı engellediği için çok faydalı. Ve bildirimler gayet okunabilir, anlaşılabilir şekilde geliyor. Gelen tüm bildirimlere, işte mesajlara olsun, maillere veya WhatsApp'tan gelen yazışmalara dikteyle, yani konuşarak cevap yazabiliyorsunuz. Ama Türkçe'de maalesef klavye desteği yok arkadaşlar. WhatsApp'tansa yeni bir konuşmayı siz başlatamıyorsunuz. Yeni bir mesaj başlatabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Yeni bir mesaj buradan veya yeni bir mail ekleyebilirsiniz. Ama yeni bir WhatsApp görüşmesini siz buradan başlatamıyorsunuz. Bunun için üçüncü parti yazılımlar gerekiyor. Ve ben de işin aslı çok ihtiyaç duymadığım için öyle bir yola gitmedim. Mesajlar için aslında bir klavye de mevcut. Ama bunu arkadaşlar bakın ya buradan seçeceksiniz ya da dili İngilizceye çevirirseniz bakın ileti yarat dediğinizde klavye karşınıza çıkıyor. Bu klavye umarım ileride Türkçe için de sağlanır. O zaman daha rahat kullanılabileceğini de söyleyebiliriz. Şu seçenekten ortamdaki desibeli ölçebildiğiniz gibi arkadaşlar bu aynı zamanda gün boyunca sizi takip ediyor. Ve uzun süre yüksek desibele maruz kalırsanız size bu uyarı veriyor. Siz o an fark etmiyor olabilirsiniz ama kulağınız için zararlı olabilecek yüksek bir sese maruz kalmamanız için sizi uyarması da gerçekten hoş. Daha arkadaşlar bunun gibi gerçekten çok fazla özellik var, sayamayacağım. Mesela üzerine 23.05 elinizde iki parmağınızla basılı tuttuğunuzda hiç ekrana bile bakmanıza gerek yok. Size bunu direkt olarak söylüyor. İçinde hesap makinesi var. Gerçekten özelliklerini saya saya bitirmek çok zor. Muhtemelen en büyük dezavantajıysa 10.000 liralık fiyatı. Gerçi bu saati almadan önce klasik kaliteli saatleri de inceledim. Ve gerçekten istediğim şıklıkta ve kalitedeki saatlerin 4-5 bin TL gibi fiyatlardan aşağıya bulamayacağımı gördüm. Tek yaptığı saati ve tarihi göstermek olan saate 4-5 bin vermektense gördüğünüz gibi çok fazla şey yapabilen böyle bir saate hem de istediğinizde şık da durabilen bir saate 9-10 bin lira vermek de çok mantıksız gelmiyor. Gelmedi bana en azından o anda. Tabii ki buradaki karar sizin. Apple Watch ile olan deneyimlerimi SE2 ve 7 modeli üzerinden karşılaştırma yaparak anlatmaya çalıştım. Eğer sorularınız varsa arkadaşlar muhakkak yorum kısmına yazmanızı beklerim. Bunun dışında kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.